Merhaba, Think Talks'ta iki konuğumuz var. Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Müşerref Zeytinoğlu ve yine Moda Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Bike Başaran. 2 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 20.30'da Müze Gazhane'de Yeditepe Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü bir defile gerçekleştirecek. Defilenin ayrıntılarını hocalarımızdan alacağız. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Yeditepe Üniversitesi 1996 yılında kuruldu biliyorsunuz. 2000 yılında biz ilk mezunlarımızı verdik. 2001 yılında biz kampüse geldiğimiz zaman mekan inanılmaz güzel bir mekanımız var. Biz niye bu mekanı değerlendirmeyelim ve öğrencilerimizden de çok iyi işler çıkıyordu. Biz bir defile yapalım dedik. Etrafımıza baktığımızda hiçbir üniversitede bir defile yoktu o zamanlar. İlk defile Yeditepe Üniversitesi. Evet, ilk defileyi 2001 yılında Yeditepe Üniversitesi'nin mekanında, kampüste gerçekleştirdik. Ondan sonra etraftan gelen ilgi o kadar fazlaydı ki gerek velilerden olsun, diğer liselerden olsun Yeditepe Üniversitesi defile yapıyor, ona gitmemiz lazım. Ve öğrencilerin de o kadar bir hevesi vardı ki bu defileye hazırlanmak için. Müthiş bir ivme kazandı bu ilk defileyle. Öğrenciler de çok heyecanlandılar. Demek ki burada defile yapılıyor, bizim çok iyi hazırlanmamız lazım diye. Baktık ki daha yeni kurulan bir üniversite inanılmaz bir yukarıya doğru yükseliş gösterdi. Biz de heveslendik ve 2001 yılından itibaren her sene biz bu defilelerimizi gerçekleştirdik. Daha sonra dedik ki bu defileler tamam çok rutinleşti çünkü her üniversitede yapmaya başladı. Biz ne yapalım? Bir farklı bir şey yapmamız lazım diye. 2 sene üst üste de çok güzel filmler yaptık. Yine defile bazında ama bunu film olarak gerçekleştirdik. Onu yine YouTube kanallarında artık teknoloji de ilerledi. Her bir yerde görülsün. Hani defile bir kere görülüyor ama bu bir film olursa çok daha fazla görülür diye. 2 senede videolarını yaptık bunun, filmlerini yaptık. Fakat arkadan pandemi girdi tabii. Her şey gibi. Evet. 2 sene öğrencilerle pandemi döneminde online eğitim yaptık. Çok da zorlandık ama çocuklar çok farklı yerlere yönelmeye başladılar. Çünkü evde oturan öğrenci istediği gibi malzeme bulamadı. Ama bu sefer tasarım farklı yerlere kaymaya başladı. Evde buldukları perdeleri, buldukları çarşaf parçalarıyla başka türlü bir yaratımlar çıkmaya başladı. Belki de daha yaratıcı bir hal aldı. Evet. Ondan sonra dedik ki tekrar biz bir defile yapalım. Hem bu pandemi döneminde okula gelemeyen, o işlerini çok farklı üreten çocukları da içine alarak ve bu seneki mezunlarımızı da alarak Gazhane'de bir defile yapmayı planladık. Mekan çok güzel Gazhane'nin, hakikaten inanılmaz bir mekanı var. O mekanda açık alanda 2 Temmuz Cumartesi akşamı 8.30'da 7.30'da kokteylimizi yapıp 8.30'da da defileye alacağız öğrencilerimizi. Gerçekten ama profesyonel bir defile oluyor yine her zamanki gibi. Koreografini Ferhan Aral'ın yaptığı müthiş bir defile olacak, öyle umuyoruz. Herkesi de bekliyoruz bu defileye. Hiçbir şey yok bu defilenin, hani girişte kapıda bir problem falan olur mu? Biz davetli değiliz falan, öyle bir problem yok. Herkesi davet ediyoruz. Umarım çok keyifli bir defile olacaktır. Kesinlikle olacaktır hocam. Peki Bike hocamızdan alalım rakamları. Kaç tane mezun öğrenci defileye katılacak? Yaklaşık 100 görünüm bizi bekliyor. Çok keyifli olacağından hiç şüphemiz yok. Öğrenciler çok hevesli ve heyecanla hazırlandı. Müşerref hocamın söylediği gibi pandemi döneminde de çok sıkıntı yaşamışlardı. Malzeme yoksunluğu çektiler. Bizlere ulaşmakta tabii birebir çalışmaya çok alışığız. Bir de Yeditepe, yani biz de bir aile gibi çalışıyoruz. Hep buna da çok alıştık. O ayrılık hepimizi çok yıprattı. Evet. Şimdi mezunlar gelip gidiyor. Tekrar bu fitting çalışmaları başladı. Herkes çok heyecanlı. İşler çok güzel. Çok da güveniyoruz öğrencilere. Biz daha heyecanlıyız galiba zaman zaman. Biraz kopya verelim mi? İşlerin ayrıntılarından bahsedelim. Böyle bizi çok değişik tasarımlar, çok değişik malzemeler bekliyor mu? Neler olacak? İleri dönüşüm mesela, gerçekten artık bu sürdürülebilirlik konusu dünyamız için çok önemli bir mesele. Z kuşağı sürdürülebilirlik konusunda gerçekten inanılmaz bir duyarlılık gösteriyor. Biz de bunu öğrencilerle beraber yaşayarak gördük aslında. Hep böyle bir kuşku vardır yeni kuşağa dair.
öyle bir kuşkumuz yok bizim evet. en azından. Güzel. Kendi bölümümüz nezdinde konuşabilirim. Çünkü çok beraber yaşadık. Bu geri dönüştürülebilir malzemeler, işte ileri dönüşüm, bunlara çok fazla ilgi gösterdiler ve atık malzemelerden mesela çok değişik tasarımlar çıktı ortaya. Bu eve kapandıkları dönemde o yaşantılarını anlatacak çok değişik metotlar, yaratma yöntemleri keşfettiler. Kendileriyle baş başa kalmaları da aslında ilk defa yaşadıkları bir şey Biraz olduğu o için. dönemi de anlatan Evet. bir defile olacak o halde. Evet. O yüzden yani biz de çok heyecanlıyız, onlar da çok heyecanlı. 2 sene okula gelemediler. Büyük bir kalabalığın Evet. önüne çıkacaklar. Tekrar bizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Ve çok heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Çalışmalar zaten tam gaz devam ediyor. Ama Mutluyuz. gerçekten yani şu hocam da belirtti onu. Bence yani bir üniversitede böyle bir bölümün her sene defile yapıyor olması gerçekten çok, seçerken de çok önemli bir kriter değil mi? Öğrencilerden öyle geri dönüşler alıyor musunuz? Tabii ki alıyoruz. Hatta giriş sınavlarında sınava giren öğrencilerin bize ikinci, üçüncü soruları o oluyor. Defile yapıyor musunuz? Defile yaptığınızı biliyoruz. Yapıyorsanız bu okulda olmak istiyoruz, çok istiyoruz. Ne olur bizi alın diyen öğrenciler çıkıyor karşıma. Defile gerçekten çok önemli öğrenciler için. Ya çünkü uygulama alanı kendilerini yani. orada gösteriyorlar. Bizim davetli listemizde tekstil piyasasından çok insan oluyor. Defile esnasında, defilenin hemen arkasından bu çocuklar iş teklifi alıyorlar. Onlar da çok önemli. Hatta şu anda defile yapacağımızı bilen sektörden bana geri dönüşümler daha şimdiden başladı. Bize de davet edeceksiniz değil mi? Bizim çok tasarımcıya ihtiyacımız var. Orada görerek bunları belirlememiz çok daha sağlıklı olacak diyen firmalar oluştu. Yani onlarla da bir araya getirmiş oluyorsunuz Tabii o tabii, halde değil mi? sektörle Öyle. öğrenciyi bir araya getiriyoruz. O çok önemli bizim için. Yani o 4 sene vermiş Evet. oldukları eğitim, çaba, onun meyvesini topluyorlar defilede. Onun bütün heyecanını yaşıyorlar. Aynı zamanda da çok büyük bir fırsat öğrenciler için de sektörle buluşma açısından. Ama bütün mezunların tabii ki defileye katılma şansı olmuyor. Orada nasıl bir seçicilik oluyor? Nasıl karar veriyorsunuz? Biz listelerimizi çıkarmıştık zaten pandemi dönemindeki öğrencilerimizin. Katılacak olanlara ulaştık, katılmasını istediğimiz öğrencilere ulaştık. Bir kısmı katılabileceğini söyledi, bir kısmı işten izin alamayacağını. Çünkü bizim bölümden mezun olan gerçekten boşta gezen öğrenci yok. Bu çok önemli, bizim için çok önemli. Biz bir de öğrencilerimizi takip ediyoruz. Yani mezun oldu, gitti, bizim için bitti, böyle bir şey yok. Biz her öğrencimizin, her mezunumuzun nerede çalıştığını, kimlerle bir arada olduğunu çok iyi biliyoruz. O firmalarla zaten bağlantı halindeyiz. Staj dönemlerinde zaten bu çocuklar o işleri buluyorlar. İyi bir staj dönemi geçiren öğrenciyi de o firma bırakmıyor zaten. Defileye dair ayrıntıların takip edilebileceği bir şey var mı? Bir süremiz olduğu için o çocuklar zaten kıyafetlerini getirip burada yine hocalarıyla bir araya gelip o defilenin tek bir konsepti yok defilenin. Çünkü dediğimiz gibi 2 sene pandemi döneminde çalışan öğrenci, bu seneki mezun öğrenciler, herkesin kendi içinde kendi look'u var. Onu o sirkülasyonu biz halletmeye çalışıyoruz. Hani nasıl bir görsellik yakalayacağız. Onu da zaten dönem içinde de öğrenciye verirken onların yapılarını biz çok iyi biliyoruz. Neler istiyoruz, neler olması gerekiyor. Onları da onlar çok iyi biliyorlar. O yüzden bir kopukluk olmuyor aramızda. O yüzden de bir sıkıntı olmayacak. Zaten bir zamanımız var, 1 ay süresince sürekli işte fittingler oluyor. Gelip burada mankenler üstünde deniyorlar bunları. O yüzden bir sıkıntı olmadan bunu götürüyoruz. Bence çok şanslı öğrencileriniz böyle bir uygulama alanı Evet. buldukları için. Bu belki de meslek hayatlarının çok ilerisinde yaşayabilecekleri bir heyecanı daha mezun olurken yaşayacakları Evet. için. Çok şanslılar. Çok teşekkür ederiz değerli vaktinizi Biz teşekkür bize ederiz. ayırdığınız için. O Teşekkür halde ederiz. 2 Temmuz Cumartesi İze Gazhane'de herkesi Bekliyoruz. bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür Teşekkür ederiz. ederiz.